Illuminati uzun yıllardır çok sayıda komplo teorisinin merkezinde. Bu teorilere inanan birçok kişi Illuminati'nin tarihte büyük devrimlerden suikastlere kadar birçok olayın arkasında bulunduğunu, nihai amacı dünyayı ele geçirmek olan gizli ve çok güçlü bir yapı olduğunu düşünüyor. Oysa Illuminati hem 245 yıl önce kurulmuş hem de komplo teorilerinin merkezindeki bu hayali topluluğa verilen isim. Peki ama Illuminati gerçekten nasıl bir oluşumdu? Dünyayı kontrol ediyorlar mıydı? Tarihin bu en çekici ve gizemli topluluklarından biri hakkında bilinenleri bir araya getirdik. Illuminati, Türkçe aydınlanmışlar ya da tarihteki adıyla Bavyeralı Illuminati, batıl inanca, önyargıya, dinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşın aydınlanma çağında 1 Mayıs 1776'da kurulmuş ve 1785'te dağılmış gizli bir aydın topluluğudur. Bavyeralı Illuminati ile çokça kez karıştırılan çağdaş Illuminati ise zihin denetimi uygulayarak hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek yeni dünya düzenini sağlamak amacını güttüğünü iddia edilen, monarşileri yıkmayı, dinsel inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak toplumsal düzeni alt üst etmeyi planladığı öne sürülen ancak varlığı veya etkinliği kanıtlanamamış bir yapılanmadır. Orijinal Illuminati neydi? Hareket 1 Mayıs 1776 tarihinde Almanya'da Ingolstadt'ta yani Yukarı Bavyera'da Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku profesörlerinden biri olan filozof Adam Weishaupt tarafından 5 kişiyle kuruldu. Aydınlanma çağının bir kolu olarak özgür düşünceyi temel edinmiş üyelerden oluşan topluluk masonluğu model aldı. Illuminati üyeleri üstlerine itaat edecekleri üstüne gizli bir ant içtiler. Üyeler her biri farklı derecelere sahip olmak üzere 3 ana sınıfa ayrıldı ve pek çok Illuminati grubu var olan mason locası üyeliklerini iptal etti. Weishaupt başlangıçta topluluğun adının mükemmelleştiriciler olmasını planladı. Grup ayrıca Bavyeralı Illuminati diye de adlandırıldı ve ideolojisine Illuminizm dendi. Brunswick Dükü Ferdinand ve diplomat Franz Xaver von Zweig gibi pek çok önemli kişilik, aydın ve politikacı kendilerini grup üyesi saydı. Topluluğun pek çok Avrupa ülkesinde şubesi açıldı ve 1784'te içerisinde 2000'e yakın üyesi oldu. Topluluk edebiyat dünyasından Johann Wolfgang Goethe, Johann Gottfried Herder ve dönemin Gotha ile Weimar düklerinin de ilgisini çekti. Örgüt 1776-1785 yılları arasında faaliyet gösterdi. Başlangıçta üyeleri kendilerini mükemmelliyetçi olarak tanımlıyordu. Grup aydınlanma döneminin ilkelerinden ilham alıyordu. Weishaupt aklın ve eğitimin öne çıkarılmasını savunuyor ve hurafeler ve dinin etkisinin toplum üzerinden kaldırılmasını istiyordu. Weishaupt Avrupa'daki devletlerin yönetim biçimini değiştirmeye, dinin devlet üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaya ve insanlara yeni bir aydınlanma kaynağı sağlamaya çalışıyordu. Bavyera'daki Illuminati'nin ilk toplantısının 1 Mayıs 1776'da Ingolstadt yakınlarındaki bir ormanda yapıldığı düşünülüyor. Bu toplantıda bir araya gelen 5 kişi kurulan gizli düzenin kurallarını belirledi. Zaman içerisinde grubun hedefleri de siyasi kararları etkileme ve monarşi ile kilise gibi kurumları zayıflatmaya yöneldi. Illuminati'nin bazı üyeleri cemiyete yeni isimler katmak için masonlara katıldı. Adını Antik Roma'da bilgelik tanrıçası Minerva'dan alan kuş bu cemiyetin de sembolü oldu. Örgüte iyi karakterli Hristiyanlar aktif olarak aranır, Yahudiler ve paganlar, kadınlar, keşişler ve diğer gizli cemiyetlerin üyeleri özellikle dışlanırdı. Örgüt için tercih edilen adaylar zengin, uysal, öğrenmeye istekli ve 18-30 yaşlar arasındaydı. Illuminati'nin masonlarla ilişkisi nasıldı? Masonlar aslında temeli Orta Çağ'ın taş ustaları ve katedral inşaatçılarının loncalarına dayanan bir kardeşlik cemiyeti. Aralarında ABD'nin de bulunduğu bazı ülkelerde masonlar konusunda ezelden beri belirli bir paranoya var. Hatta ABD'de 1828'de Mason karşıtları parti olarak da bilinen bir siyasi hareket bile ortaya çıktı. Illuminati'nin ilk dönemlerinde çok sayıda Mason da üye aldığından bu iki grup sıklıkla birbirlerine karıştırıldı. Illuminati'ye nasıl üye olunuyordu? Illuminati'ye birinin kabul edilmesi için
diğer tüm üyelerin rıza göstermesi gerekiyordu. Üyeliğin diğer şartları varlıklı ve iyi bir itibara sahip olmak olarak sıralanıyordu. Ayrıca Illuminati üyelerinin arasında hiyerarşik bir sistem vardı. İlk girişte çaylak ünvanı veriliyordu. Bu aşamanın ardından çırak ve daha sonra da aydınlanmış çırak olarak ilk aşama tamamlanıyordu. Ancak daha sonra bu yapı daha karmaşık bir hale getirildi ve üyelik sürecinin tamamlanması 13 aşamaya çıkartıldı. 20 Ocak 1782'de Nige, tarikat için yeni not sistemini tablolaştırdı. Bunlar 3 sınıf halinde düzenlenmişti. Sınıf 1, Novitiate, Minerval ve Illuminatus Minor'dan oluşan kreş. Sınıf 2, Masonik dereceler. 3 mavi loca derecesi olan çırak, yoldaş ve üstad. Daha yüksek İskoç dereceleri olan İskoç acemi ve İskoç şövalyesinden ayrılmıştır. Sınıf 3, gizemler. Daha küçük gizemler rahip ve prens dereceleriydi. Bunları büyücü ve kral derecelerindeki daha büyük gizemler izledi. Büyük gizemler için ritüellerin yazılmış olması pek olası değildir. Illuminati'ye üyelik için ne tür ritüeller yapılıyordu? Bu yapının birçok ritüele sahip olduğu bilinse de bunların tamamı halen gün yüzüne çıkmış değil. Bilinenlerden birisi üyelerinin gerçek kimliklerini saklamak için takma isimler kullanması. Aradan geçen zaman içerisinde bulunan bazı belgeler bu yapının da işleyişine ışık tuttu. Çaylakların üst seviyelere çıkabilmesi için şu adımları atması gerekiyordu. Sahip oldukları tüm kitaplar hakkında bir rapor hazırlamak, zaaflarının listesini yapmak, düşmanlarının isimlerini vermek. Çaylaklar üyeliğe kabul öncesinde kişisel çıkarlarını toplumun iyiliğine feda edeceklerini söz veriyorlardı. Her şeyi gören göz nedir? Üçgen içinde bir göze benzeyen bir sembol olan her şeyi gören göz, dünyanın birçok yerinde kiliselerde, mason binalarında ve ABD dolarının üzerinde yer alır. Bu sembol her ne kadar masonluk ile ilgili görülse de çoğu zaman dünyayı kontrol ve gözetleme sembolü olarak Illuminati ile de ilişkilendiriliyor. Piramit ve her şeyi gören göz sembolü ABD'nin resmi amblemi ve paralarının üzerinde de yer alıyor. Bu sembol aslında Hristiyanlıkta da var. Her şeyi gören göz, Tanrı'nın gözünü insanlığın üzerinde tutmasını temsil etmek için kullanılıyor. Bu nedenle sembole Tanrı'nın gözü de denebiliyor. Ancak bu sembol 18. yüzyılla birlikte farklı şekillerde kullanılmaya başlandı. Örneğin 1789 Fransız devriminin ardından kurucu mecliste kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin Jean-Jacques Francois ile Barbier tarafından yapılan görsel tasvirinde de bu sembol yer alıyor. Bildirinin tasvirinde kullanılan bu sembol, yeni demokratikleşmiş bir ulusun gelişimini takip eden koruyucu bir aklı temsil ediyor. Bu sembolle Illuminati arasında resmi bir bağlantı bulunmuyor. Bu ilişkilendirmenin Illuminati'nin bunu Tanrı'yı temsil eden bir sembol olarak kullanan masonlara benzetilmesi ve hatta bazı durumlarda bu iki cemiyetin birbirine karıştırılmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Illuminati dünyayı ele geçirdi mi? Bugün dünyanın Illuminati tarafından kontrol edildiğine inanan insanlar var. Bu kişiler Illuminati'nin çok ama çok gizli bir cemiyet olduğunu ve yalnızca az kişi tarafından bilindiği düşünülüyor. Illuminati'nin birçok üyesinin Mason cemiyetiyle de ilişkisi olduğundan bu yapının ne kadar başarılı olduğunu anlamak güç. Birçok tarihçi aslında bu cemiyetin faaliyet gösterdiği dönemlerde de çok da fazla etkili olmadığını düşünüyor. 1797 ile 1798 yılları arasında yayınlanan Augustin Baruel'in Jacobenliğin tarihini gösteren anılar ve John Robinson'un Bir Komplonun Kanıtları kitaplarında Illuminati'nin ayakta kaldığı ve Fransız ihtilalinin mimari olduğu gibi uluslararası komplo teorileri ortaya atıldı. Bavyeralı Illuminati, Mark Dice, David Icke, Texe Mars, Ryan Burke, Yuri Lina ve Morgan Grisar gibi komplo teorisyenlerinin savına göre etkinliğini sürdüren bir örgüttür. Pek çok dayanıksız sav, dünyadaki birçok siyasi, askeri ve ekonomik olayın sorumlusunu gizli bir örgüt olan Illuminati olarak gösterir. Komplo teorisyenlerine göre birçok ABD başkanı bu örgüte doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedir. Ayrıca birçok tanınmış çocuk çizgi filminde bilinçaltı mesajlarıyla beyin yıkama gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. Miron Fagan'a göre Waterloo Muharebesi, Fransız ihtilali, John F. Kennedy suikastı bu örgütün işidir. Günümüzde Illuminati ile ilişkilendirilen pek çok simgenin Hollywood sinemasında ve Amerikan müziklerinde kullanıldığı düşünülmektedir.
Stanley Kubrick'in Gözleri Tamamen Kapalı adlı filmi bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Illuminati çözümlemesi olarak kabul edilir. Filmde sadece örgütün ayinlerini ve gösterge bilimini iyi bilen insanların anlayabileceği pek çok göndermenin olduğu bilinmektedir. Popüler müzikte ise Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, Jay-Z, Kanye West gibi şarkıcılar kliplerinde Illuminati simgelerini kullanmıştır. En sık kullanılan simgeler asıl örgütle hiçbir bağlantısı olmayan piramit, tek göz, üçgen ve güneştir. Yeni dünya düzeni adı verilen komplo teorisi, dünyanın bir grup seçkin tarafından yönetildiğine inanıyor ve meydana gelen birçok olayın bu grubun bir planı olduğunu düşünüyor. Çok sayıda ABD başkanına ek olarak Beyoncé ve Jay-Z gibi birçok ünlünün de bu grubun üyesi olduğu öne sürülüyor. Bu isimlerin ikisi de haklarındaki iddiaları yalanlıyor. Ünlü Illuminati üyeleri var mıydı? 1782'ye gelindiğinde cemiyet yaklaşık 600 üyeye ulaşmıştı. Bu üyeler arasında eski bir mason olan Alman kraliyet ailesinden Baron Adolf von Nicke gibi isimler de vardı. Von Nicke, cemiyetin örgütlenme yapısının ve genişlemesinin şekillenmesine yardımcı olmuştu. İki mistisizm türüne karşı tutarlı bir alternatifin olmaması, Illuminati'nin kendisini güvenilir bir seçenek olarak sunmasına olanak sağladı. Dietfurt artık tarikat adına hareket etmek için tam yetkiye sahip olan Nicke'nin teşvik ve yardımıyla onların sözcüsü oldu. Nicke'nin iki tarikat arasında bir ittifak öneren orijinal planı, ölmekte olan bir tarikatla ittifak yapmanın bir anlamı olmadığını düşünen Weishaupt tarafından reddedildi. Yeni planı tapınakçı, yüksek dereceli katı gözlemciliğe karşı olan masonları bünyesine katmaktı. Zaman içerisinde doktorlar, avukatlar ve dönemin aydınları da bu cemiyete katıldı. 1784 yılında ise cemiyetin üye sayısı 2 ile 3000 aralığında veriliyor. Bazı kaynaklar ünlü yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin de bu oluşuma katıldığını söylese de bu iddia henüz kanıtlanmış değil. Illuminati neden ortadan kayboldu? Illuminati'nin nihai çöküşü Bavyera'daki ve özellikle Münih'teki kendi minervallerinin patavatsızlıklarıyla gerçekleşti. Üstlerinin gevezelikleri engelleme çabalarına rağmen siyasi açıdan tehlikeli güç övgüleri ve monarşi eleştirileri gizli tarikatın varlığının birçok önemli üyesinin isimleriyle birlikte herkes tarafından bilinmesine neden oldu. Illuminati'nin iktidar mevkilerindeki varlığı artık kamuoyunda bazı huzursuzluklara yol açıyordu. Birçok sivil ve devlet yönetim organında Illuminati vardı. Sayılarının az olmasına rağmen yasal bir anlaşmazlıkta başarının davacının tarikatla olan ilişkisine bağlı olduğuna dair iddialar vardı. Illuminati o dönemde Bavyera'da ortaya çıkan din karşıtı yayınlar nedeniyle suçlanıyordu. Bu eleştirilerin çoğu kindarlık ve kıskançlıktan kaynaklanıyordu. Ancak birçok Illuminati mahkeme görevlisinin kardeşlerine ayrıcalıklı muamele yaptığı da açıktı. Bavyera'da kilise konseyinin 2 üyesinin enerjisi içlerinden birinin hazinedar seçilmesini sağladı. Cizvitlere karşı muhalefetleri yasaklı tarikatın önemli akademik ve kilise pozisyonlarını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ingolstadt'ta Cizvit bölüm başkanlarının yerini Illuminati almıştı. Bavyera Dükü Karl Theodor 1784'te daha önce kanunla kuruluşuna izin verilmemiş tüm toplulukları yasakladı ve ertesi yılda Illuminati'yi açıkça yasaklayan ikinci bir karar çıkardı. Illuminati üyesi olduğundan şüphelenilen kişiler tutuklandı. Bu operasyonlar sırasında şüphelilerde ateizm ve intihar gibi fikirleri savunan ve kürtaj yapma sürecinin detaylarının da yer aldığı o dönem suç niteliği taşıyan bazı belgeler ulaşıldı. Elde edilen bu belgeler grubun hem devlet hem de kilise için bir tehdit olduğu inancını pekiştirdi. Bu dönemden sonra Illuminati düzeni de ortadan kalktı. Ancak bazıları varlığını halen sürdürdüğüne inanıyor. Peki Adam Weishaupt'a ne oldu? Adam Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesi'ndeki görevinden alındı. Bavyera'dan sürgün edildikten sonra hayatının geri kalanını Hüringen-Gotha'da geçirdi ve 1830'da öldü. Illuminati efsanesi neden varlığını sürdürüyor? Illuminati bir cemiyet olarak dağıtılmasının hemen ardından hakkında bir dizi komplo teorisi yayılmaya başladı. Fransız yayıncı ve Cizvit din adamı Abbé Augustin Baruel, 1797'de Illuminati düzeni gibi gizli toplulukların Fransız devrimine öncülük ettiğini öne sürdü. Bundan bir yıl sonra ABD'nin ilk başkanı George Washington'ın yazdığı bir mektupta Illuminati tehdidinin savuşturulduğu yönündeki ifadeleri bu cemiyetin gizlice varlığını sürdürdüğünün işareti olarak yorumlandı. Daha sonra bu cemiyeti kınayan kitaplar ve dini vaazlar ortaya çıktı. ABD'nin 3. başkanı Thomas Jefferson haksız yere bu cemiyete üye olmakla suçlandı. İnsanlar bugün neden hala Illuminati'ye inanıyor?
Dünya üzerinde hakimiyet kuran bir örgüt olarak Illuminati fikri hiçbir zaman geçerliliğini yitirmedi ve bugün bile halen popüler kültürde yerini gösteriyor. 1963 yılında Principia Discordia başlığıyla Discordianizm adı altında alternatif bir inanç sistemini oluşturmayı hedefleyen bir metin yayımlandı. Anarşizm ve sivil itaatsizlik çağrısı yapan bu grubun destekçileri arasında Robert Anton Wilson da vardı. Discordianizmin bazı destekçileri, bazı dergilere gönderdikleri ve içeriğindeki iddiaların doğruluk niteliği taşımadığı mektuplarda John F. Kennedy suikastı gibi olayların Illuminati'nin işi olduğunu öne sürdü. Wilson daha sonra Robert Shea ile birlikte kült haline gelen ve Dan Brown'un Şeytanlar ve Melekler kitabı gibi yeni bir komplo kurgu türüne ilham veren The Illuminatus Trilogy adlı bir kitap yayınladı. Zamanla Illuminati ile Satanizm ve diğer bazı başka yapılanmalar arasında da ilişkiler kurulmaya çalışıldı. Yakın geçmişte ve günümüzde birçok kardeşlik örgütü orijinal Bavyera Illuminati'sinin soyundan geldiklerini iddia etmekte ve açıkça Illuminati adını kullanmaktadır. Bu gruplardan bazıları kendi örgütlerinin adında Illuminati Tarikatı adının bir varyasyonunu kullanırken Ordo Templi Orientis gibi diğerlerinin örgüt hiyerarşisinde Illuminati bir derece olarak yer almaktadır. Ancak günümüzdeki bu grupların tarihi tarikatla gerçek bir bağlantısı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Önemli bir siyasi güç ya da nüfuz elde etmemişlerdir ve çoğu gizli kalmaya çalışmak yerine üye çekme aracı olarak Bavyera Illuminatisi ile asılsız bağlantılar öne çıkarmaktadır. Videoyu bitirmeden önce sol tarafta Türkiye'de yapılmış oldukça ilginç 13 arkeolojik keşif belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.